Günaydın arkadaşlar, nasılsınız bugün? İyiyiz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi sizlere birkaç soru sormak istiyorum dersimize başlamadan önce. Resim yapmayı seviyor muyuz? Evet. Daha önce çok resim yaptık mı? Peki resim yaparken hangi araçları kullanıyorsunuz? Yani boya olarak? Pastel boya, başka? Sulu boya. Keçeli kalemle, evet. Kuru kalem. Peki arkadaşlar, resim yaparken mesela pastel boyayı örnek verelim. Pastel boyayla resim yaptığınızda bunu geri almanız mümkün oluyor mu? Yani yanlış çizdiğiniz bir yerde bunu geri alması kolay oluyor mu? Hayır. Olmuyor. Peki olmasını ister miydiniz? Yaptığınız hataları bir an önce düzeltmeyi. Evet. Şimdi bunu çok kolay bir şekilde düzeltebileceğimiz bir araç var. Öncelikle bununla çizilmiş bir resim göstermek istiyorum. Bu resim sizin yaptıklarınıza benziyor mu? Evet. Evet, ama daha güzel değil mi? Evet, çok güzel. Bugün bu tarz resimler yapmayı öğreneceğiz. Bunun gibi görsel şekiller oluşturmayı. Yani Paint programından bahsediyorum. Şimdi bir geçen haftayı hatırlayalım. Geçen hafta programlar arasında geçiş yapmayı, programları açıp kapatmayı, ikon haline getirmeyi ve tam ekran yapmayı öğrenmiştik. Bugün de Paint programımızı tam ekran yaparak dersimize başlayacağız. Bu dersin sonunda 3 tane araçla resim çizebileceksiniz. Bunlar kalem, silgi ve renkle doldur araçları. Bunları kullanarak resim yapabileceksiniz. Şimdi dersimize başlayalım. İlk aracımızı öğrenmeden önce bir soru sormak istiyorum. Kalem ne işe yarar? Yazacağız. Başka? Resim çizimde. Evet. Paint programımızda da aynı sizin kağıt üzerinde yazdığınız ya da çizdiğiniz gibi bir kalem aracımız var. Gördüğünüz gibi şu araç. Üzerinde kalem resmi var, sarı bir kalem. Bu aracımızı seçerek sizin kağıt üzerinde yazdığınız ve çizdiğiniz gibi biz de bu beyaz sayfamıza istediğimiz her şeyi yazıp çizebiliriz. Peki önce ne yapmalıyız kalemle yazabilmek için? Öncelikle bu kalemi seçmeliyiz. Seçmek için üzerine gelip bir kez tıklamamız gerekiyor. Peki sizce seçebildik mi? Evet. Bilmiyoruz. Çünkü seçip seçemediğimizi şuradan anlıyoruz. Arka planı sarı bir renk oldu gördüğünüz gibi. Diğer araçlara baktığımızda arka planları farklı bir renk ama kaleminki sarı oldu. Peki kalemimizi seçebildiğimize göre şimdi nasıl çizeceğimizi görelim. Öncelikle ne çizelim? Çiçek. Çiçek istiyoruz, tamam. Şimdi kalem aracını kullanmak için mouse'umuzun sol tuşuyla bir noktadan başlıyoruz ve tıklıyoruz. Sürüklüyoruz istediğimiz yer üzerinde ve şeklimizi tamamladığımızda elimizi mouse'un sol tuşundan çekiyoruz. İşte bu kadar. Kolay mı sizce? Evet. Yani aynı kağıt üzerinde kullandığınız gibi kalemi Paint programında kullanabiliyoruz. Şimdi bir kez daha deneyelim. Tıklıyoruz istediğimiz noktadan, sürüklüyoruz mouse'umuzu ve bırakıyoruz. Yani bu biraz kötü oldu ama siz daha güzellerini çizeceksiniz eminim. Peki ben şimdi şurada çizdiğim çiçeğin yaprağını beğenmedim. Bunu nasıl geri alabiliriz? Bir fikriniz var mı? Kağıt üzerinde peki böyle bir yanlış yapsaydınız kaleminizle nasıl geri alırdınız? Başka bir kağıda başlayalım. Başka bir kağıda başlamak yerine silgiyle siler tekrar çizerdik. Aynı sizin kağıt üzerinde kullandığınız gibi silgiyi Paint programında da bir silgi aracımız var. Bu silgi aracımızı şurada tam kalemin altında. Öncelikle seçmek için tıklıyoruz. Seçebildik mi? Kim söylemek ister? Betül. Evet, orası sarı olduğu için. Arka plan değil mi? Evet, demek ki seçebilmişiz. Şimdi istediğimiz bölgeyi silmek için aynı kalemde olduğu gibi tıklıyoruz. Ve silmek istediğimiz bölgenin üzerinde mouse'umuzu sürüklüyoruz hiç bırakmadan. Bıraktığımız takdirde tekrar başlayabiliriz tekrar tıklayarak.
Üzerinde mouse'umuzu gezdiriyoruz ve bitirdiğimizde bırakıyoruz. Bu kadar. Şimdi etrafınızda hangi renkleri gördüğünüzü sorabilir miyim? Sınıfta etrafınıza bakın. Mavi. Sarı. Yani birçok renk var. Peki renkleri seviyor muyuz? Özellikle resimlerde kullanmayı. Evet. Tamam, şimdi size bir resim göstermek istiyorum. Hatta 2 resim. Sizce bu kelebeklerden hangisi daha güzel? Üstteki mi, alttaki mi? Üstteki. Neden peki? Renkli olduğu için. Demek ki renkli resimler daha çok dikkatimizi çekiyor ve daha çok seviyoruz. Bu yüzden resimlerimizde de renkleri kullanıyoruz. Üçüncü aracımız renkle doldur aracı. Biz de yaptığımız resimleri renklendirmek için bu aracı kullanıyoruz. Renkle doldur aracı da kalemin yanındaki araç. Üzerinde boya dökülen bir kova resmi var. Seçip seçemediğimizi nasıl anlıyoruz? Seçebildik mi sizce? Evet, çünkü arka planı sarı renk oldu. Şimdi renkle doldur aracımızın bir de renk kutusu var. Hangi renkle boyamak istediğimizi buradan karar veriyoruz. Siz hangi rengi istersiniz? Bunun içine hangi renge boyayalım? Tamam, sarı olsun. Sarı rengi seçmek için aynı diğer araçlarda olduğu gibi üzerine gelip tıklıyoruz. Seçip seçemediğimizi burada diğer araçlarda olduğu gibi anlamıyoruz. Daha kolay bir yöntem var. Buradaki birinci renk kutumuz, büyük renk kutumuz seçtiğimiz renk oluyor. Mesela deneyelim. Kırmızıyı seçtik. Yeşil. Tekrar sarıyı seçelim. Aracımızı zaten seçmiştik. Boyamak istediğimiz yerin üzerine geliyoruz ve bir kez tıklıyoruz. Sizce kağıt üzerinde olduğundan daha mı kolay? Evet. Yani bütün bir sayfayı sarıya boyamak istediğinizi düşünün. Bir de burada tek bir tıkla boyamak var. Şimdi arkadaşlar öğrendiklerimizi biraz pratik edelim. Bu yüzden size birkaç sorum var. Sizin okuma yazmanız olmadığı için, henüz bilmediğiniz için soruları ben okuyacağım. Siz de parmak kaldırarak cevap verebilirsiniz. Birinci sorumuz, kalem aracı sayesinde yazı yazabilir ve çizim yapabiliriz. Doğru mu, yanlış mı? Kim söylemek ister? Doğru. Evet, doğru. Tebrik ederim Betül. İkinci sorumuz, renkle doldur aracı yazı yazmamızı sağlar. Özlem? Yanlış. Yanlış. Evet, yanlış. Peki Özlem, renkle doldur aracı ne yapmamızı sağlıyordu? İstediğimiz yeri boyamamızı sağlıyor. Evet, istediğimiz bölgeyi boyamamızı sağlıyordu. Üçüncü sorumuz, silgi aracını seçmek için Paint programında şu simgeye tıklanır. Engin? Doğru. Doğru. Tebrik ederim, doğru. Son sorumuz biraz farklı. Şimdi şu ilk çiçek resimlerine bakmanızı istiyorum. İlk resimde çiçeğin yaprakları yok. İkinci resimde yapraklar var. Sizce bu değişiklik hangi araçla yapılmıştır? Kalem aracı, boya aracı, silgi aracı. Kim cevap vermek ister? Evet, Kürşat. Kalem aracı. Kalem aracı. Evet, doğru, tebrik ederim. Yaprakları kalem aracıyla çizilmiş. İkinci resminize bakalım. İlk resimde elma dolu bir ağaç var. İkinci resimde elmalarımız yok. Sizce bu elmalar ikinci resimde nasıl yok? Evet Betül. Silgiyle silinmiş. Evet. Doğru, tebrik ederim. Ve son resmimiz. Değişiklik ne arkadaşlar? İlk resim siyah beyaz, evet, renksiz. İkinci resim renkli. Hangi araçla yapılmıştır? Renkle doldur, evet. Şimdi araçlarımızı tek tek kullanmak için öncelikle ben göstereceğim. Sonra her biriniz gelip tek tek kullanacaksınız. Hepiniz aynı araçları kullanmayacaksınız. Bunu değerlendirme aşamamızda yapacağız. Ördekleri seviyor muyuz? Evet. O zaman bir ördek resmi çizelim. Sizce
Sizce bu parçaların hangi araçla birleştirebiliriz? Kalem. Evet, kalemimizi seçiyoruz ve üzerinden tıklayarak istediğimiz bölgelerin üzerinde sürüklüyoruz. Bırakıp tekrar sürükleyebiliyoruz. Siz de güzelini yapacaksınız eminim. Şimdi kim gelip yapmak ister? Betül. Ne yapıyoruz öncelikle? Öncelikle kalemi seçiyorum. Evet. Sarı oldu arkası. Evet. Evet, çok güzel gidiyorsun. Bırakıp tekrar başlayabiliyoruz. Teşekkür ederim Betül. Çok güzel oldu. Şimdi ikinci aracımız silgi aracını kullanmak için bu resmi açıyoruz. Bakın ne kadar üzgün bir yüz. Sizce bunu değiştirebilir miyiz? Yani mutlu yapabilir miyiz bu yüzü? Evet. Yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Gözyaşlarını silebiliriz. Ve ağzını silip tekrar gülücük yapabiliriz. Kim yapmak ister? Ya benden sonra, ben önce göstereyim. Silgi aracımızı seçtik. Gözyaşlarının üzerinde gezdiriyoruz aracımızı. Ve tıklıyoruz. Üzerine gezdirip bırakıyoruz. Şimdi de tekrar bir gülücük çiziyoruz. Bakın ne kadar mutlu oldu. Şimdi kim yapmak ister? Özlem. Ne yapıyoruz önce? Önce silgiyi seçeceğiz. Evet. Arkası sarı oldu. Sonra bunların üstüne geliyor. Şimdi Ne yapıyoruz? rengi seçeceğiz. Evet. Kalemi seçtik. Çok güzel oldu Özlem. Tebrik ederim. Şimdi öğrendiğimiz son aracı kullanmak için bu resmi açıyoruz. Hiç gökkuşağı gören oldu mu aranızda? Var mı? Hangi renkler vardı peki gökkuşağında? Bütün renkler. Bütün renkler. Peki güneş hangi renk olur? Sarı. Bulutlar Evet. mavi. Mavi olur. Şimdi güneşi boyamak için öncelikle sarı rengi alıyoruz. Ve renkli doldur aracımızı seçiyoruz. Üzerine gelip bir kez tıklıyoruz. Tüm bölgelere gelip üzerine gelip tıklıyoruz. Mavi rengi seçiyoruz. Bulutları boyamak için. Boyadık. Gökkuşağında farklı farklı renklere boyuyoruz. Daha güzel oldu değil mi resmimiz? Evet. Peki şimdi kim gelip istediği renkleri bu resmi boyamak ister? Engin. Al bakalım. İlk önce bu kol
rengi seçiyoruz. Evet, renkle doldur aracımızı seçiyoruz. Sonra renk seçeceğiz. Evet. Gruplar. Evet. Daha sonra şöyle. Nasıl boyama yapıyoruz? Arkadaşlarına da bir hatırlat. Öncelikle renkle dolduru seçtik. Sonra rengi seçtik. Sonra rengi seçtikten sonra boyamak istediğimiz alana gelip tıklıyoruz. Evet. Değiştirmiş. Şimdi bunu seçelim. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Oturabilirsin. Arkadaşlar şimdi öğrendiklerimizi hep beraber tekrar etmek için bir oyun oynayacağız. Hepinizden ayağa kalkmanızı istiyorum. Evet, buraya gelebilirsiniz. Çember oluşturalım. Şimdi bu aktivitemizde ben bir kişi bunu atacağım. Sonra attığım kişi bugün öğrendiği araçlardan bir tanesinin ismini söyleyecek. Sonra başka bir arkadaşını atacak. Attığı arkadaşı bir önceki arkadaşının söylediği aracın işlevini söyleyecek. Ne işe yaradığını söyleyecek. Tekrar başka bir arkadaşını atacak. O yeni bir araç söyleyecek. Bu şekilde bitireceğiz 3 tane aracımızı. O zaman seninle başlayalım. Evet. Silgi. Yaptığımız şeyleri silmemizi sağlıyor. Yaptığımız yanlışları, hataları düzeltmek için silmemizi sağlıyor. Evet. Kalem aracı. Kalem. Ne işe Kalem. yarıyor? Resim çizmemize iş geliyor. İyilikle. Ayrıca yazı Yazı da yazabiliriz. yazabiliriz. Evet. Son bir aracımız kaldı. Renkle doldur aracı. Renkle doldur aracıyla da istediğimiz, çizdiğimiz şekilleri boyayabiliyoruz. Evet. Renkle doldur aracımızı istediğimiz yere boyamamızı sağlıyor. Teşekkür ederim. Güzel bir aktivite oldu. Oturabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi dersimizin son aşaması olarak sizden bugün aktivite sırasında çizdiğimiz bu ördeği kendi başınıza çizmenizi, bu resmi bulut ve gökkuşağı resimleri boyamanızı, ayrıca bu yüzü de mutlu yapmanızı bekliyor olacağım. Ayrıca dersten sonrası için de bu Paint'te gördüğümüz 3 tane araç vardı bugün. Daha fazla araç var. Bunları da derse gelmeden önce bakmanız için size handout hazırladım. Bunları da önümüzdeki derse gelmeden önce bakmanızı istiyorum. En azından ne işe yaradıkları hakkında bir fikriniz olsun. Dersimiz sona erdi. Teşekkür ederim.